Bir gün Ezel'in Cengiz'e aslında hayran olduğunu öğrenseniz nasıl hissedersiniz? Ya da Tweety Sylvester için aslında muhteşem bir örnekti ve ona hep saygı duyardı desem şaşırmaz mıydınız? Hadi son bir tane daha söyleyeyim. Polat Alemdar'ın tüm Kurtlar Konseyi'ne müthiş bir hayranlık duyması size ne hissettirirdi? Bu ütopik 3 farklı durum muhtemelen size ne alakası var dedirtti. Ben de tam olarak bunu istiyordum. Dünya bugünlerde ilginç bir hayran olma haline tanıklık ediyor. Putin'in Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça güçlü bir hayran kitlesi olduğunu biliyor muydunuz? Hepsini ve çok daha fazlasını konuşmaya en baştan başlayalım. Yüzünü kırmızı, beyaz ve mavi ile boyayıp ayı postundan boynuzlu şapka takan bu adam, Amerika Birleşik Devletleri'nin şeytani güçler tarafından ele geçirildiğini düşünüyor. 3 metrelik mızrağı ve elindeki bayrakla tek hedefi Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne girmek. Trump'ın kötülerle savaştığına inanıyor ve onunla birlikte hem ülkesini hem de halkı küresel çeteden kurtaracağını düşünüyor. QAnon şamanı lakaplı bu genç adamın mesleği ise oldukça ilgi çekici. Seslendirme sanatçısı ve aktör. Ama son dönemde düzenli olarak demokratlara karşı gerçekleşen eylemlerde boy gösteriyor. İzlediğiniz görüntülerde de eylemlerinin şiddete dönüştüğü görülüyor. Peki tüm bu yaşananların asıl sebebi ne? Yakından bakalım. Amerikan halkının milliyetçi ve muhafazakar kesimi geleneksel değerlerinden ve ulusal kimliğinden kopmak istemiyor. Beyazları üstün gören bu kesim, küresel bir çetenin ekonomiyi ve medyayı kontrol ettiğine inanıyor. Onlara göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bir Yahudi olması da tesadüf değil. Aslında o da küresel çetenin bir piyonu. Putin Rusyası ise ortak düşmanlarına karşı savaşıyor, hatta bazıları için Putin beyaz Hristiyanların kurtarıcısı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bir gün sonra önce Amerika adlı grup Orlando'da büyük bir toplantı gerçekleştirdi. America first. Radikal sağcı olan bu grubun liderlerinden Nick Fuentes, kürsüye çıkıp etkinliğe katılanları Putin için tezahürat etmeye çağırdı. Bu görüntü demokratları rahatsız etmişti. Son dönemde yaşananlara aşina olmayanlardaysa kafa karışıklığı yaratmıştı. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte birçok ülkenin kötü adam ilan ettiği Putin nasıl olur da kahraman haline gelebilirdi? Bunun cevabı pek kolay değil. Durumu anlamak için önce biraz geçmişe bakmamız gerekiyor. 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında Amerika Birleşik Devletleri siyasetinin en çok tartışma yaratan aktörü ortaya çıkmıştı. QAnon. 2017'nin Ekim ayında Q Clearance Patriot adlı bir kullanıcı 4chan sosyal medya panosunda bir internet fenomeni olarak ortaya çıktı. Ülkedeki en gizli bilgilere ulaşabildiği için çoğu kişi onun devlet içindeki üst düzey bir yetkili olduğunu düşünüyordu. İddialar yayıldıkça geniş kitleler de durumdan haberdar oluyordu. QAnon adı verilen bu teoriye göre Amerika Birleşik Devletleri şeytana tapan bir grup pedofili tarafından yönetiliyor. Küresel fuhuş operasyonu yürüten çete, finansı ve medyayı kontrol ediyordu. İşler rayından o kadar çıkmıştı ki bu çeteden ülkeyi ancak gerçek vatanseverler kurtarabilirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin derin devletten kurtaracak tek liderse Donald Trump'tı. Fakat 2016'daki seçimlerde Trump, Demokratların adayı Joe Biden'a yenilmişti. QAnon'lar seçimlerde hile yapıldığını söyleyen Trump'a inanmıştı. Seçim sonuçlarını tersine çevirmek için kolları sıvayıp Amerikan kurumlarının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçtiler. Trump'ın destek çağrısıyla ölümle sonuçlanan çatışmalar başladı. Bu kitle Kongre binasına basıp Amerika Birleşik Devletleri siyasi tarihinde bir leke olarak anılacak Capitol isyanlarını başlatacaktı. Kısa süre sonra teknoloji şirketleri Donald Trump'la ilişkili hesaplara kısıtlama getirdi. QAnon'lar moral çöküntüsüne karşı koyup Petal Patriot isimli bir hesapla devolution teorisi ortaya attı. Bu teori Biden'ın kazandığı seçimle birlikte Amerika Birleşik Devletleri hükümet gücünün askeri bir hükümete devredildiğini savunuyordu. Joe Biden başkan gibi görünse de gerçek başkan Trump'tı ve o aynı zamanda başkomutandı. Çin başta olmak üzere dış düşmanlara da savaş açmıştı. QAnon komplo teorisini ortaya atanların Putin'e dair de farklı bir fikri vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bebek yiyen ve şeytana tapan bir grup zengine karşı savaşıyordu. Bu kesim arasında Hillary Clinton, Barack Obama,
George Soros gibi isimler de vardı. Putin'in ise Trump'la ortak bir noktası vardı. Putin yeni dünya düzenini reddediyor ve ulusal egemenliği teşvik ediyordu. Ayrıca Hristiyan inancının canlanmasını destekliyor ve bunun toplum ahlakı için önemli olduğunu düşünüyordu. Geçen 4 yılda QAnon'lar Rusya ve Putin'den daima olumlu bahsetti. Hatta Trump da Rusya'nın seçimlere müdahale etmesini gerektirecek bir durumun olmadığını söylüyordu. I told them that we would shortly be responding in a measured and a proportionate way because we had concluded. I take that responsibility very seriously, as I'm sure he does. QAnon'ların düşüncelerinden rahatsız olan demokratlar da onları ulusal güvenlik tehdidi olarak işaret ediyor. Ukrayna'nın küresel seçkinlerin piyonu olduğunu düşünen radikal sağcılar için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Amazon ve Apple gibi şirketlerle yaptığı toplantıda yeni dünya düzeni ifadesini kullanması altın tepside sunulmuş bir koz niteliğindeydi. 1990'larda radikaller arasında büyük bir popülerlik kazanan yeni dünya düzeni teorisine göre totaliter bir çete dünya hükümetlerine sızmaya çalışıyor ve Illuminati'ye benzer bir örgütle tek bir dünya hükümeti kurmaya çalışıyordu. Vladimir Zelenski de küresel şeytani elitlerin çıkarları için hareket ediyordu. Onlara göre Moskova'nın Kiev'e saldırısı şeytani çetenin liderlik ettiği derin devleti temizleme operasyonuydu. Putin bu seçkinlerin desteklediği Zelenski'ye karşı harekete geçmişti. Dolayısıyla Putin'in mücadelesi de haklı bulunuyordu. QAnon'a inanan pek çok kişi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğine inanmıyor. Hatta onlara göre savaşta yüzünde kanlar olduğu görülen Ukraynalı kadının fotoğrafı da 2022'de değil 2018'de çekilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın aslında gerçek bir insan olmadığını ve ülkeyi kontrol etmek için şeytani çetenin kurgusuyla başkanlık koltuğuna oturtulan bir robot olduğunu düşünenler bile var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'da biyolojik silah ürettiğine dair iddialar da radikal sağcıların Putin'i desteklemek için sıraladığı nedenler arasında. İddialara göre Trump'ın pandemi sürecinde China kelimesini yanlış telaffuz etmesi aslında Covid-19'un Ukrayna'da üretildiğinin mesajıydı. Homofobi ve LGBTQ artı propaganda da Amerikan sağının olmazsa olmazlarından. Putin'in de bu görüşte olması onu sağ için kusursuz bir simge kılıyor. Öyle ki İngiliz Financial Times gazetesinde yakın zamanda yer alan bir habere göre Batı'nın düşman olarak işaret ettiği Putin'in sevenleri giderek artıyor. İngiliz Ekonomist dergisi ve Londra merkezli araştırma şirketi YouGov'un yaptığı anketlere göre ise Cumhuriyetçilerin sadece %27'si Putin hakkında olumsuz düşünüyor. Oysa 2 yıl önce bu oran %66 idi. Yine anketlere göre Putin'in güçlü bir lider olduğunu düşünenlerin oranı %85'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Barack Obama'yı güçlü bir lider olarak tanımlayanların oranı ise %18'de kalıyor. Ayrıca Trump'ı destekleyen her 3 kişiden biri Putin'i de onaylıyor. Son dönemde Almanya'da da Putin'e olan destek arttı. Forsa Araştırma Enstitüsü'ne göre Sol Parti ve özellikle Almanya için Alternatif Partisi destekçileri Putin'e eski şansölye Angela Merkel'den daha çok güveniyor. 2021'de Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, İngiltere ve Fransa'da da QAnon destekçilerinin arttığını göz önünde bulundurursak şunu söylemek mümkün. Batılı liderler Putin'i kötü adam ilan ederken Batı halkı Putin'e sempati duymaya başladı. Öyle ki Rusya-Ukrayna savaşından sonra Batı'nın Putin'e karşı aldığı tavır ve yaptırımlar sonrası Putin'in hayranlarında artış olduğunu söylemek mümkün. Kim bilir belki de bir yazarın dediği gibi yasaklar cezbedicidir. Bir gün Ezel'in Cengiz'e aslında hayran olduğunu öğrenseniz nasıl hissedersiniz? Ya da Tweety Sylvester için aslında muhteşem bir örnekti ve ona hep saygı duyardı desem şaşırmaz mıydınız? Hadi son bir tane daha söyleyeyim. Polat Alemdar'ın tüm Kurtlar Konseyi'ne müthiş bir hayranlık duyması size ne hissettirirdi?